Merhaba, damıtmanın o büyülü dünyasına hoş geldiniz diyelim. Bugün niyetimiz tariflerin biraz ötesine geçmek. O kazanın içinde neler olup bittiğini, o sihirli dönüşümü anlamaya çalışacağız birlikte. Kaynaklarımız Doktor Spirit'in YouTube kanalı ve blog yazıları. Yani hem teori var hem pratik incelikler. Belki damıtmayla yeni tanışıyorsunuz, belki de deneyimlisiniz ama daha derine inmek istiyorsunuz. Amacımız basit damıtmanın kalbine inmek. Şu meşhur ısı ve kütle transferi ve reflü olayını çözmek. Çünkü bunları anlayınca damıtmanın neden sadece teknik bir işlem olmadığını, nasıl bir sanat olduğunu da göreceksiniz. Hazırsanız başlayalım mı? Başlayalım. Şimdi, damıtma dediğimiz şey en basit haliyle farklı kaynama noktalarına sahip sıvıları ayırma işi. Gözünüzün önüne o klasik bakır imbikleri getirin. Hani Doktor Spirit'in de sıkça gösterdiği. Bir kazan var, üstünde geniş bir kapak, bir de o kuğu boynuna benzeyen çıkış borusu. Her şey orada başlıyor aslında. Peki, tamam. O kazanı ısıttık diyelim, karışım ısınıyor, buharlaşma başlıyor değil mi? Ama benim aklıma ilk gelen buhar sadece yükselir, savur yoğunlaşır. Ama Doktor Spirit'in anlattıklarına bakınca olay o kadar düz değil sanırım. O buharın içinde ne var tam olarak? Yok, kesinlikle daha karmaşık. O ilk çıkan buhar, hani bir kokteyl gibi düşünün, içinde hem kolay buharlaşan bileşenler var, yani düşük kaynama noktalı alkol gibi, hem de daha yüksek sıcaklıkta buharlaşan, daha zor uçan su gibi bileşenler var. Karışık yani. İşte bu karışık buhar yükselip imbiğin daha serin olan kapağına ya da boynuna çarpınca işte o kritik an yaşanıyor. Isı ve kütle transferi. Damıtmanın gizli motoru bu aslında. Heh, işte burası çok ilginç geliyor bana. Yani buhar sadece çarpıp sıvıya dönmüyor. Orada bir seçilim mi oluyor? Ne oluyor tam olarak? Aynen öyle. Bir seçilim, bir ayıklanma var. Şöyle düşünün, yüksek kaynama noktalı olanlar, yani daha ağır diyebileceğimiz moleküller, o serin yüzeye çarpınca enerjilerini daha çabuk kaybedip yoğunlaşıyorlar. Sıvılaşıp tekrar kazana doğru akıyorlar. İşte bu geri dönen sıvıya reflü diyoruz ya da geri akış, flegma da denir. Doktor Spirit de bunu vurguluyor. Reflü, geri akış. Anladım. Ama olay burada bitmiyor. Aynı anda o yüzey hala bir miktar sıcak ve alttan sürekli yeni sıcak buhar geliyor ya. Bu durum o geri dönen sıvıdaki, yani reflüdeki düşük kaynama noktalı daha uçucu bileşenlerin tekrar buharlaşmasına izin veriyor. Hatta aşağıdan gelen taze buharla birleşip daha da zenginleşiyorlar, saflıkları artıyor ve yola devam ediyorlar. Vay canına. Yani imbiğin içinde sürekli bir arınma, bir zenginleşme döngüsü var. Ağırlar geri düşüyor, hafifler hem yola devam ediyor hem de saflaşıyor. Müthiş bir mekanizma. Kesinlikle öyle ve Doktor Spirit'in de altını çizdiği gibi bu ısı ve kütle alışveriş, yani bu reflü olayı olmadan hani o bildiğimiz baş, göbek, kuyruk gibi kesimleri, fraksiyonları net bir şekilde ayırmak mümkün olmaz. Çok zorlaşır. Bu fiziksel olayı anlamak, damıtma işlemini bilinçli yapmanın, ne yaptığını bilmenin temeli aslında. Şart yani. Peki kaynaklarda sıkça geçen reflaks oranı var bir de. Reflaks katsayısı da deniyor sanırım. Bu tam olarak neyi ifade ediyor o zaman? Sadece bir rakam mı? O da bu geri akışın, yani reflünün yoğunluğunu, verimliliğini ölçüyor diyelim. Basitçe kazana geri dönen reflü miktarının topladığımız son ürüne, yani distilata oranıdır. DL oranı diye geçer. Bu oran ne kadar yüksek olursa ayırma o kadar hassas, o kadar etkili olur. Özellikle hani çok saf alkol hedeflenen rektifikasyon kolonlarında bu oran çok daha kritik. Doktor Spirit 3 ile 5 arasını örnek veriyor mesela. Anlıyorum. Demek ki basit, geleneksel imbiklerde bile o kapak ve boyun yapısı sayesinde bir miktar reflü oluyor ve bu saflığı artırıyor. Ama işi ciddiye bindirmek, daha hassas ayırma yapmak için farklı tasarımlar, yani kolonlar gerekiyor, öyle mi?
Tam üstüne bastınız. İşte o Doktor Spirit'in videolarında gördüğümüz kolonlar dolgulu olabilir, plakalı, bubble cap dedikleri olabilir. Bunlar bu ısı, kütle transferi ve reflü olayını defalarca kat kat fazla yüzey alanında tekrarlamak için tasarlanmış yapılar. Buhar yukarı çıkarken, sıvı aşağı inerken sürekli bir temas, sürekli bir alışveriş, sürekli bir ayrışma ve zenginleşme var kolon içinde. Bu sayede ya viski, konyak gibi içkilerde olduğu gibi ham maddenin o kendine has tat ve koku özelliklerini yani organoleptik profilini koruyorsunuz ya da tam tersi çok daha saf, neredeyse nötr bir alkol elde edebiliyorsunuz. Seçim size ve kullandığınız sisteme kalıyor. Şunu da unutmamak lazım, Doktor Spirit de sıkça belirtir, iyi bir ürün için genelde en az 2 damıtma önerilir. Ve gerçekten safsızlıkları atmak için basit damıtma bazen yetersiz kalabilir, rektifikasyon gibi daha ileri teknikler gerekebilir. Bugün gerçekten damıtmanın özüne indik gibi hissediyorum. O görünmeyen ama her şeyi yöneten mekanizma. Isı, kütle transferi ve reflü. Anlıyoruz ki bu sadece kimya değil, aynı zamanda çok akıllıca tasarlanmış bir fiziksel süreç. Bu temel prensipleri kavramak size damıtma yaparken hem daha fazla kontrol sağlıyor hem de daha yaratıcı olma kapısını aralıyor bence. Kesinlikle. Görselleştirmek isteyenler için Dr. Spirit'in blog sayfasındaki grafikler, tablolar bu anlattıklarımızı daha iyi anlamanıza yardımcı olabilir. Hani soyut kalmasın. Peki, o zaman dinleyicilerimize üzerinde düşünecekleri bir soruyla veda edelim mi? Dr. Spirit'in de sıkça öne çıkardığı o geleneksel imbiklerde kullanılan bakır malzeme. Sadece şekil değil, malzemenin kendisi. Acaba bu konuştuğumuz ısı transferini, reflüyü, hatta belki kimyasal etkileşimleri nasıl etkiliyor olabilir? Malzeme seçimi sizce de sonucun karakterini daha ilk damladan itibaren şekillendiren gizli bir faktör müdür? Ne dersiniz? İlginç bir soru. Düşünmeye değer. Bir sonraki keşfimizde buluşmak üzere diyelim o zaman. Hoşça kalın. Hoşça kalın.